Merhaba arkadaşlar, ben Berkay Çağlı. Enginler'in kanalı C programlama derslerinin dördüncüsüne hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere dizilerden, girdi almadan ve matematik işlemlerinden bahsedeceğim. Şimdi dizi dediğimiz şeylerin ne olduğuyla başlayalım. Diziler, yani aslında İngilizce'de array, birden çok değişkeni tek komutla belirlememizi sağlayan bir özelliktir. Şimdi aslında biz geçen videoda ne olduğunu bilmeden string yapmak için dizi kullandık. Tabii ki bu videoda öğreneceğiz neden öyle bir şey yaptığımızı, nasıl öyle bir şey yaptığımızı. Normalde değişken belirlerken değişken tipimizi yazıyorduk, arkasından yanına değişken ismimizi yazıyorduk. Dizi yapmak içinse değişken tipimizi yazıyoruz, arkasından değişken adımızı yazıyoruz. Sonrasında köşeli parantezlerin içerisine kaç tane değişken belirlemek istiyorsak onun sayısını yazıyoruz. Mesela hemen şimdi bunu yapalım. Int dedik, değişken dedik. Sonrasında köşeli parantezlerimizi açtık. Şimdi ben mesela diyelim ki 3 farklı değişken belirlemek istiyorum. Ve bunu arkasına eşittir yapıyoruz. Sonrasında küme parantezlerimizi açıyoruz. Bakın normalde küme parantezi açmazdık. Bunu da açıyoruz. Sırasıyla değerlerimizi giriyoruz. 1, 2, 3 diye girdim ben şu anda. Arkasından yanına noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Sonrasında printf'e geldik. Printf yine aynı şekilde normalde integer'ı nasıl yazıyorsak, yani format belirleyicisi neyse onu yazıyoruz. %d. Sonrasında virgülümüzü koyuyoruz. Arkasından değişken yazdık. Sonrasında köşeli parantezimizi açıyoruz ve arkasından hangi değeri yazdırmak istiyorsak onu seçiyoruz. Şimdi bakın, burada çok önemli bir olay var. Normalde insanlar saymaya birden başlar ama bilgisayarlar saymaya sıfırdan başlar. Yani bu aslında birinci değişken değil, bu aslında şuradaki değer aslında sıfırıncı değişkendir. Şu birinci değişkendir, şu ikinci değişkendir. Yani şöyle ki, şimdi biz mesela burada değişken yazıp parantez içerisine 1 yazarsak bizim aslında yazdırılacak olan değerimiz 1 değil, gördüğünüz gibi 2'dir. Aynı şekilde az önce integer yapmıştık. Şu anda float yapıyoruz. Float yaptığımızda da yine aynı şeyler geçerlidir. Mesela biz buraya 1.22 yazdık. Sonrasında virgül koyduk. 2.33 yazdık. Virgül koyduk. 3.44 yazdık. Arkasından küme parantezimizi kapatıp yanına noktalı virgülümüzü koyduk. Yine printf'te aynı şekilde %f'imizi yazıyoruz. Sonrasında değişken arkasından köşeli parantez ve kaçıncı değişkeni yazdırmasını istediğimizi söylüyoruz. Şu an mesela 2, 0, 1, 2 bu değeri yazdıracaktır. İnanmıyor musunuz? Hadi bakalım. Bakın 3.44 değerini yazdırıyor. Tabii float'la double çok benzer olduğu için double'ı yapmaya gerek bile duymuyorum. Double'la aynı şekilde buraya double yazıyorsunuz. Hiçbir başka bir şey değiştirmenize gerek yok. Aynı şekilde yazdırıyor. Şimdi son olarak bu işin değiştiği bir yer var. O da karakter. Karakter dizileri birazcık daha bu normal dizilerden değişiktir. Şimdi de karakter dizisini göstereceğim sizlere. Şimdi karakter dizisini iki şekilde belirleyebiliyoruz. İlk olarak geçen videoda gördüğümüz gibi string şeklinde atamaktan bahsedeceğim. Burada char aynı değişken yazdım. Çünkü değişken aynı değişken, fark etmiyor. Çünkü aynı şeyleri yazdıracaklar. 4 diye yazdım buraya. İki tırnak arasına, yani iki tane tırnak arasına, evet garip oldu. İki tane iki tırnak arasına 4 yazdım. Şimdi bu değişken yanındaki küme parantezini eğer boş bırakırsanız yanında atadığınız değerin kaç tane karakterden oluştuğunu hesap eder. Arkasından bunu otomatik olarak atar. Lakin yine de siz bunu direkt kendiniz yazın ki bir sıkıntı çıkmasın. Şimdi burada bizim 4 tane karakterimiz var. Ama geçen videoda gördüğümüz gibi son tarafında string terminator olduğu için bunu 5 yapıyoruz. Şimdi gelelim ikinci atama tipine. Bu sefer yine 4 yazacağız ama bu sefer her bir karakteri ayrı ayrı atayacağız. Şimdi geldik buraya. İlk önce tek tırnaklarımızı açtık. Ortasına D yazdık. Bakın bu karaktere özgü bir şeydir. Karakter değişken tipine özgü bir şeydir. Yazdınız, arkasından virgülü koydunuz. Mesela bunu başka nasıl atayabilirsiniz?
Bunu bir de ASCII değeriyle atayabilirsiniz. Yani mesela D yazdık. Arkasından O'nun ASCII değeri olan 111'i bu şekilde yazabiliyoruz. Bakın 111 yazarken şey kullanmadım. Tırnak kullanmadım. Kalanlarını normal yazalım. Bu şekilde yazdık. Yine değişkenimizin boyutunu 5 olarak belirledik. Şimdi printf'te ben bunu sizlere direkt yazdım. Hiç uğraşmayalım diye şu an videoda. Video fazla uzamasın. %C yazdığımız zaman sadece bir tane karakter yazdırabiliriz. %S yazdığımız zaman tüm karakter dizisini aynı anda yazdırabiliriz. Şimdi mesela bu bizim ne işimize yarayacak? Ben mesela diyeceğim ki buradaki 4 karakterlerinden bir tanesini değiştirmek istiyorum diyeceğim. Şuraya geldim. Dedim ki mesela değişkende bir tane değişkeni değiştirmek istedim. O zaman değişken yazıyorum. Yanına köşeli parantezimi açıyorum. Arkasından mesela değişkende hangisini değiştireceksem 0, 1, 2, 3. Mesela ben 2'yi değiştirmek istiyorum. 2 değil. İkinci değişkeni yani 0, 1. Değişken 1 yazıyorum. Eşittir diyorum. Arkasından atayacağım diğer değeri yazıyorum. Mesela O diyorum. Sonuna noktaları virgül koyaraktan mesela bu şekilde e, herhangi bir dizideki birden çok değerden bir tanesini spesifik olarak değiştirebilirsiniz. Ama ben şu anda değiştirmeyeceğim. Çünkü zaten bu değerleri ben kendim atadım. Ama mesela ben şu an hepsini ayrı ayrı yazdırmak istiyorum. Dedim %C, 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 %C diye yazdım buraya. Değişken 0, sıfırdan başlıyordu saymayı unutmayın. Değişken 1, değişken 2, değişken 3. Sonrasında %S'e geldim. %S'e geldim. %S değişkeni yazdım. Yani değişken olarak yazdım buraya değişken diye. Sonrasında %S yazdım. Tekrardan aynı değişkenini yazdım buraya. Şimdi ben bu programı çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi ilk başta D'yi yazdırdı. Yani birinci e, değişkeni yazdırdı. İkinci değişkeni yazdırdı. Üçüncü değişkeni yazdırdı. Dördüncü değişkeni yazdırdı. Sonrasında bunu string haline dönüştürdü. O şekilde yazdırdı. Arkasından aynı değişkenin yani şu değişkeni yazdırdı. Hadi şimdi programlamayı bir üst düzeye geçirelim ve kullanıcıyla iletişime geçip kullanıcıdan girdi alalım. Öncelikle ben şu anda iki tane değişken belirtmek istiyorum. Birincisi string. Değişkenimizin ismi ad olacak çünkü biz burada ad alacağız. Yaklaşık 50 karakterlik bir ad alabiliriz. Bir tane de float belirledim. Float olarak da boy alacağız. Şimdi ilk olarak kullanıcıdan belli değerler isteyelim. Diyelim ki printf diyelim. Arkasından adınız diyelim. Adınız diye yazalım. Adınız nedir yazalım veya. Arkasından bakın şu anda girdi alacağız. Scanf yazıyoruz. Scanf yazdıktan sonra buraya yazıyoruz bunu. Arkasından hangi format belirleyicide bir girdi almak istiyorsak o format belirleyiciye yazıyoruz. Yani mesela ben şu anda bir string almak istediğim için %s yazıyorum. Arkasından çift tırnağı kapadıktan sonra virgül sonrasında değişkenimizin adını yazıyoruz. Yani mesela bizim şu an değişkenimiz ad. Ad değişkeni. Arkasından noktalı virgül koyduk. Şimdi arkasından diyelim ki printf boyunuz kaç diyelim. Şimdi işin içine birazcık daha değişik bir şey giriyor. Yine aynı şekilde yazdık. %f yazdık. Ama bundan sonra şu anda direkt buraya boy yazamıyoruz. Buraya öncesine ampersand dediğimiz ampersand mı ne Türkçesi ampersand dediğimiz işareti koyuyoruz. Bu ileride pointerlarla ilgili bahsettiğimde anlayacağınız ama şu anda hiç anlamanıza gerek olmayan sadece string haricindeki her türlü değişkenin öncesine koyacağınız bir işaret olarak bilin yeter. Arkasından diyelim ki printf %s %.2f boyunda
Harika bir insandır yazalım. Sonra arkasına virgüllerimizi koyduk. Ad boy diye normal yazdık. Şimdi bu programı çalıştıralım. Şimdi gördüğünüz gibi adınız nedir diye sordu. Adınız nedir yazalım. Berkay. Boyunuz kaç? 1.83. Berkay 1.83 boyunda harika bir insandır diye ekrana yazdırıyor. Evet arkadaşlar, şimdi aynısının örneğini bir de integer'la yapalım. Integer para diye belirttik. Printf şu an cebinizde ne kadar para var yazdık. Arkasından bakın kaçış karakteri kullandık. Yani alt satıra geçmek için kaçış karakteri kullandık. Scanf dedik. Arkasından %d yani integer, integer'ın format belirleyicisi. Arkasından ampersand veya ampersand işareti. Sonrasında paramızı yazdık. Yani para değişkenini yazdık. Sonra printf şu an cebinizde şu kadar yani %d kadar para var diye yazdıracak şimdi. Şimdi mesela geldi. Şu anda cebinizde ne kadar para var? Diyelim ki 0 olsun. Şu anda cebinizde 0 kadar para var. Evet, cümle biraz anlamsız olmuş olabilir ama yine de örnek örnektir. Şimdi gelelim matematik işlemlerine. Biz mesela diyelim ki şu anda ne kadar paramız var? Birisi bize ne kadar para verecek ve ne kadar paramız olacak toplamda onu öğrenmek istiyoruz. O yüzden şimdi hemen bir program yazıyorum. Hadi şimdi matematik işlemlerini de kullanalım. İki tane değişken belirledim float olarak tabii ki. Birisi para, birisi gelir. Printf yani ilk başta yazdırıyoruz. Şu anda ne kadar bakiyeniz var diye yazdırdık. Arkasından yüzde işareti f ile para değişkenine bir değer atadık. Sonrasında bu ayki geliriniz ne kadar diye sorduk. Arkasından gelire bir değer atadık. Sonrasında bakın toplam bakiyeniz dedik. Arkasından tabii nokta 2 olarak yazdırdım. Bunu yazdırmanıza gerek yok ama biz nokta 2 cinsinden vereceğimiz için nokta 2 cinsinden yazdırmasını istedim. Para artı gelir diye virgülün sonrasına para artı gelir diye yazabiliyorum. Bakın burada otomatik olarak bir matematik işlemi yapıyor bu. Burada yaptığı şey parayla geliri topluyor. Hemen görelim şeyini. Şu anda ne kadar bakiyeniz var? Diyelim ki 20 lira olsun. 20.00 olsun. Bu ayki geliriniz ne kadar? 15 lira olsun. Toplam bakiyeniz 35 lira diye yani TL diye yazdırmıyor tabii ama Türkiye'de olduğumuz için Türk lirası cinsinden söyledim. Şimdi buna mesela neler yazabiliriz? Buna artı yerine mesela eksi yazabiliriz. Pardon, eksi yazabiliriz. Eksi yazdığımızda ne olur? Şu anda ne kadar bakiyeniz var? 20. Bu ayki geliriniz ne kadar? 15. Toplam bakiyeniz 5 lira. Buraya eksi yerine çarpı yazdık. Yani bu yıldız işaretini koyduk. Gördüğünüz gibi toplam bakiyeniz 300 diyor. Diyelim ki buraya bölü işareti koyduk. Arkasından çalıştırdık. Çalıştırdığımız zaman da 20 4'e bölelim. Direkt 5 olarak yani bölüm işlemi yapıyor. Şimdi arkadaşlar bu bölme işlemini bir de integer'la yapalım. Integer'da bölme işlemi birazcık daha değişiyor. Integer'da ben mesela şu anda bu programı çalıştırıyorum. Bakın aynısının sadece her şeyde int versiyonu yani format belirleyiciler %d. Burası integer. Bastığımız zaman bakın şimdi ben şu an buraya şey yazmak istiyorum. 23 yazmak istiyorum. Ve bu ayki geliriniz ne kadardı? 5 yazmak istiyorum. Şimdi 23'ü 5'e böldüğünüz zaman normalde ne gelir? 4.6 civarı bir şey gelmesi gerekiyor. Ama siz direkt 4 değerini elde edersiniz. Çünkü bu tamamen tam sayı şeklinde bir bölüm yapıyor. Yani diyor ki 23'ün içerisinde 4 tane 5 var ama kalan o 3 yani 20'den sonraki 3 benim umurumda değil diyor. Şimdi bu mesela kalanı elde etmek için de ne yapabilirsiniz? Kalanı elde etmek için de şöyle yapıyorsunuz. Bu araya yüzde işaretini koyuyorsunuz. Yüzde işaretini koyduğunuz zaman da yine aynı şeyi yazacağım bakın.
Şu an ne kadar bakiyeniz var? 23, 5. Yazdığımız zaman bölme işleminden kalanı veriyor. Evet arkadaşlar, şimdi de son örneğimize geçelim. Bu örneğimizde de TL cinsinden para birimimizi diğer cinslere dönüştüreceğiz. Burada şu anda 3 tane yazdım ve bunların katsayılarını yazdım şu anda buraya. Arkasından bakın yazdım. Printf değişik kurlara dönüştürmek istediğiniz para miktarını giriniz. Arkasından pardon, şuraya ampersand'i unutmuşuz. Bakın arada ben de unutabiliyorum ama bunu yaparsanız programınız zaten çalışmaz, hata verir. Onu unutmayın. Scanf %f yani para değişkenine bir değer atıyorsunuz. Hatta şunu da şöyle yapalım, alt satır atsın. Arkasından belli bir para değişkenine giriyorsunuz. Sonrasında bu paranız şu kadar Amerikan doları, şu kadar euro, şu kadar İngiliz sterlini diye size yazdıracak. Hadi bunu test edelim şu anda. Şimdi mesela diyelim ki benim 1200 liram var. Birazcık daha büyük oynayalım. 1200 lira 50 kuruşum var. Mesela 50 kuruşu da dönüştürmek istiyorum. Param mesela şu kadar Amerikan doları, şu kadar euro, şu kadar da İngiliz sterlini yapıyormuş. Şu an mesela bu örneklerden sonra birazcık daha kullanıcıdan girdi alıp ne tarz programlar yapabileceğinizi gösterdiğimi düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.